Eminim ki bu tarz videoları çok fazla izlemişsindir ve sürekli önüne çıkıyordur. Keşfetinden düşmeyen bu videolar nasıl yapılıyor? Gelin şimdi A'dan Z'ye bunu anlatayım. Çoğu firma bunları kendi markası içinde yapıyor. Direkt sponsorluk anlaşması dahi yapılabilecek bir iş fikri oldu artık. Bunu işi hemen detaylı olarak anlatmaya geçelim. Sosyal medyada gezerken böyle bir görüntü gördünüz ve bunun ekran görüntüsünü aldınız. Flux.ai'ya ya da Crea'ya girerek Free Tools'tan Image prompt. Buraya geliyorsunuz, görseli yükledik, generate prompt dedik ve bize bir prompt verdi. Bunu kopyalayarak direkt geldiniz, yapıştırdınız. 2 tane üretmesini beklediniz. Bu en kolay yöntem arkadaşlar. Ekran görüntüsünü aldığınızda prompt olarak çok uğraşmazsınız. Size çok benzer bir prompt verecek. Benzemeyen yerleri de Türkçe diline çevirerek kendiniz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi çok daha katlısını yaptı. İşte patatesler, daha büyük köfte vesaire. Biz ama ne yapalım? Gelin sıfırdan yapalım. Hiç olmamış gibi düşünerek bunu yapabiliriz. Şimdi bu promptu biz kendimiz yorumlayalım. Burada ne var? Bak bir inşa gibi, yani bir bina gibi, bunu gökdelen gibi tasarlıyorlar. Daha sonrasında bazılarının ellerinde işte marul var. Bazılarında cheeseburger, bazılarında inşaat işçisi gibi gökdelende çalışıyorlar. Bunu biz normal prompta verelim ve bak, burada akışkan bir yapı var. Sulu olarak değerlendirebiliriz. Bunu hemen ChatGPT'ye yazalım. ChatGPT'ye promptumu yazdım. Eğer bu promptlara ulaşmak isterseniz, ChatGPT'nin bana verdiği, benim ChatGPT'ye düzeltmeler verdiğim promptlara ulaşmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Hemen benim yaptığım içeriklerin devamı ettirebilirsiniz. Bu da böyle bir bilgiydi. Katmanlar ayrılmış dev sulu bir cheeseburger. Ben burada cheeseburger dedim peynirli olduğu için. Küçük inşaat işçilerin onu bir gökdelen gibi inşa ettiği. Mesela küçük inşaat işçileri merdiven var. Bunu inşa etmeye çalışıyor. İşte bazıları marul, bazıları sos, işte biri vinçle eritilmiş, üstünden bir peyniri döksün. Bu direkt var ya. Bizde vinç olsun, vinçten dökülsün. İşte erimiş peynirin dilimini kaydırıyor, onu yazıyor. Ondan sonra arka plan verdim. Aydınlatma canlı, zengin renk malzemeleri dokularını vurguluyor. Ultra HD makro çekim. Makro olması lazım. Yani çok yakın çekim olsun ki bunlar gözüksün. Daha sonrasında sinematik, aydınlatma, sıcak ve davetkar bir atmosfer dedim. Prompt ver diyerek onun promptunu istiyorum. Evet, bize bir prompt verdi. Hemen buradan da Piclumen'e geçiyorum. Piclumen'de yapıştırdım. Hemen Piclumen V-Art1 dikey formatta ve 2 tane fotoğrafımı üretmeye başlıyorum. Bu bizim kopyaydı. Bu da bizim asıl istediğimiz. Bakalım kopya ile istek arasında ne gibi bir farklılıklar da oluşacak. Bunu da öngörmüş olalım. Görmüş olalım daha doğrusu. Şu an öngörüyoruz ve şu an görüyoruz. Neden olmadı? Biz bunları düzelttikten sonra tekrar bizim şeyimizi silinmiş. Gördüğünüz gibi burada bir prompt yok. Prompt olmadığı için böyle rastgele içerik üretiyor. Bunu sildim hemen. Bekliyoruz. Bu biraz yapmacık olmuş gibi. Ama sadece burada zaten bize prompt vermesi yeter. Bak, mükemmel bir şekilde olmadı mı? Diğerine bak. Ha, bak bu daha iyi gibi. İkisi de güzel. Mesela. Şimdi ne yapacağız? Şimdi asıl önemli olan, bunu bulduk ya. Bunu yaptık. Artık kendi isteklerimize göre burada kendimiz bir şeyleri ekledik. Daha sonrasında bunu ekleyeceğiz mi? Hayır, eklemeye gerek yok. ChatGPT'ye bu promptu kopyalıyorum. Bu promptu aldım. Promptumu yapıştırdım ChatGPT'ye. Şöyle bir ekleme yaptım. Hemen şuradan. Şimdi şöyle göstereyim. Benzer stil ve yaratıcılıkta 5 tane prompt oluştur. Ancak farklı mesleklere göre uyarlanmış. Her yeni prompt küçük işçilerin o mesleğe özgü bir şey inşa etti ve monte etti. Sinematik, ultra ayrıntılı, görsel olarak ilgi çekici stilin korunduğu bir sahneyi ver dedim. Şimdi burada şu birazcık önemli. Küçük işler o mesleğe özgü bir şeyler inşa etsin. Hemen veriyorum ve promptlarımı bekliyorum. Birinci promptum geldi. Hemen bunu kopyalayalım. Ve görselimiz üretili dursun. Bununla işimiz kalmadı, artık ikinciye geçelim. 4 ve 5. Burada 5 dedim. Yani 10'da, 15'te, 20'de, 30'da, 50'de ya da bazı şeyler 10 tane üret. Farklı bir şeye geç. Farklı bir tane daha 10 tane iste. Mesela işçiler burada bir heykeli yapıyor.
Sanki şuraya kadar yontmuşlar. Burada yontulacak bekleniyor. Mesela burada bir ahşap ev yapıyor. Mesela bir pasta yapıyorlar. Bir gemi mi, uçak mı, ne yapıyorlar? Daha sonrasında bir gökdelen yapıyorlar. Şöyle yapalım. Mesela bunları biraz beğenmedim ben niyeyse. Promptuma ekledim daha önceki sonuna eklediğimi. Tekrar 10 tane ya da 5 tane istedim. Tekrar 5 tane. Tabii bunu İngilizce istememiz lazım. Hemen durduralım. Evet, gördüğünüz gibi farklı tarzlarda yeni şeyler üretti bize. Burada işte bir bilgisayar kodluyor. Bu çok olmamış. Mesela elbise yapıyorlar. Daha güzel mesela. Bina yapıyorlar. Bir sürü işçi. Daha sonrasında pasta yapıyorlar. İşte robot yine bu aynı tarza geçmiş. Mesela burada diyebiliriz ki yiyecek olsun. Şimdi hepsini yiyecek olarak düzeltsin. Evet, yiyecekler şu anlık biraz daha dikkat çekici. Evet, donatı yapanlar, işte salata yapanlar direkt tarlada yapmış. İşte insan elleri var. Bunlar sosu döküyor. Bunlar düzeltiyor vesaire. Böyle katman katman tost yapıyor. Sandviç yapıyor. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit bunları çeşitlendirebiliriz. Sadece tarzını belirlemeniz gerekiyor. Şimdi farklılaştıralım. Diyelim ki ne diyelim? Soyulmuş meyveler olsun. Mesela kivi açıkta. Mango yapıyorlar. Vesaire. Burada çok fazla değerlendirebiliriz. Şef olsunlar ve yemek yapsınlar. Aklınıza neler geliyorsa, ben şu an hani sizin daha farklı şeyler görebilin diye bunları yapıyorum. Bakalım. Mesela yemek yapışları, yani makarna, işte pasta yapılışı. Dediğim gibi arkadaşlar, burası tamamen artık sizin hayal gücünüze kalmış şeyler. Bir tane prompt oluşturun, istediğiniz şeyi yazın. Yazdıktan sonra zaten ChatGPT'ye güvenebilirsiniz. Çok fazla şey yapabilir. 150 tane isterseniz 150 tane yapar. Bundan çok fazla yapabileceğiniz şeyler mevcut. Daha sonrasında da Hailu'ya gelebiliriz. Clink AI kullanabiliriz. Hailu'da benim üyeliğim olduğu için Hailu'yu kullanıyorum. Hemen şuradan başlayalım. 3 tanesini indirelim. Hemen geliyorum. Burada promptunu kopyalayayım. Pasta yanlış olmuş. Hemen pastayı yapıştırdım. Fotoğraf yüklensin. Başlattım. Evet, videolarımıza bakalım. Yani küçük işçilerimiz çalışıyor. Arkada da büyük işçiler olmuş. Aslında bu farklı bir bakış açısıyla daha da ilginç olmuş. Diğerine geçelim. Evet, karıştırıyorlar. Kimileri doğuruyor, kimi tutuyor vesaire. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz de abone olun artık. Ve beğeni ve yorumunuzu da esirgemeyin. Size kendi yaptığım bir sürü şu an videoyu da arka arkaya koymuşumdur. Bir tane şarkıyla bunlar da sizde dönüyordur. Bazı şeyler gerçekten çok güzel. Umarım bilgilendirici oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.